Sürekli şişkinlik, sürekli gaz şikayetleriniz var. Sürekli karnınız ağrıyor. Ara sıra ishal oluyorsunuz, sıklıkla kabız oluyorsunuz. Herhangi bir metabolik cerrahi operasyon ya da abdominal bir operasyon geçirmişsiniz ya da geçirmemişsiniz. Şikayetler bu iki organizasyonda da aynı gözüküyor. Yani herhangi bir müdahale olmadan ya da bir operasyon sonrası karşımıza hiç dikkat etmediğimiz, göz ardı ettiğimiz yeni bir oluşum. SIBO. SIBO, kalın bağırsaklarda olması gereken bakteri miktarının durup dururken ya da anlatacağımız problemler nedeniyle ince bağırsaklara geçmek suretiyle ince bağırsaklarda yoğunlaşması, orada çoğalması ve bunun sonucunda oluşan şişkinlikler, gaz şikayetleri, her yemekten sonra distansiyon dediğimiz genişlemeler söz konusu olacaktır. Bahsettiğimiz gibi bunlar hiçbir cerrahi operasyon geçirmemiş olan kimliklerde de olabilir. Standart ve rahat bir yaşam, aşırı kilo, bazen aşırı stres, ağır psikolojik problemler, bağırsak hareketlerindeki spastiste, bağırsak hareketlerindeki azalmalar, yavaşlamalar ve bunun sonucunda olan kronik kabızlıklar ve ishaller. Ne oluyor? Bunlar nedeniyle kalın bağırsaklarınızdaki bakteriler intestinal alana yani ince bağırsaklara geçtiği zaman aldığınız gıdalar, yediğiniz malzemeler hemen ince bağırsaklarda olmaması gereken yerde süratle parçalanmaya başlıyor. Bu parçalanma neticesinde bu erken parçalanma sonunda metan gazı ve hidrojen gazı aşırı miktarda oluşturuluyor ve bu gazlarda hastalarda bu bahsedilen şişkinlik, gaz, ağrı ve ishal şikayetlerini oluşturuyor. Doktora gidiyorsunuz, hiçbir operasyon geçirmemişsiniz, hekiminize şikayetlerinizden bahsediyorsunuz. Onlar size pankreatik bazı enzim tabletleri ya da bağırsak hareketlerinin sıklaştığını düşünerek bağırsak hareketlerini, motilitesini düzenleyecek ilaçlar ya da gaz absorbanı olan ilaçlar vermeye başlıyor. Ama bir türlü şikayetleriniz geçmiyor. SIBO'ya dikkat. Peki cerrahide nasıl oluyor? Asıl bizi ilgilendiren özellikle cerrahi operasyonlardan sonra oluşan SIBO adını verdiğimiz Small Intestine Bacterial Full Growth. Şimdi burada özellikle metabolik cerrahide yani zayıflama için kullanılan ya da diyabet için yaptığımız operasyonlarda başta Roux-en-Y dediğimiz Y harfi şeklinde önce midede küçük bir cep oluşturup sonra ince bağırsağımızı belli bir düzeyden kesip bu parçalardan sağdakini yukarıya, soldakini bu ilerleyen bağırsağın alt tarafına ilave etmek suretiyle pankreastan ve safra kesesinden ve duodenumdan geçen pek çok enzim, ferment ve safranın alt tarafa geçmesiyle yapılan bir operasyon biçimi. Şiddetli zayıflamalara ve zayıflamayla birlikte özellikle diyabet, tip 2 diyabet tedavisinde faydalı sonuçlara götüren bir operasyon. İkincisi slave gastrektomi. Slave gastrektomide de geçiş yavaş yavaş değiştirildiği ve yönlendirildiği için burada da SIBO belirtileri söz konusu olabilir. Veya geçmişte yaptığımız yüksek mide rezeksiyonları. Buralarda blind loop sendromu dediğimiz intestinal yani ince bağırsak alanlarının gıda geçişinde adeta önünde bir engel oluşması suretiyle geriye doğru göllenmeler söz konusu olur.
Bu göllenmelerde tıpkı etrafınızda gördüğünüz durgun sularda ve etrafı çevrili olan sularda olduğu gibi kuvvetli bakteri üremesi başlar. Bu üremeyle birlikte şiddetli gaz şikayetleri oluşur. Burada engelleyici bir sürü cerrahi problem de söz konusu olur. Daralmış anastomozlar, fazla genişlemiş anastomozlar ya da bu metabolik operasyonların dışında herhangi bir batın operasyonunda rezeke edilmiş, kesilmek zorunda kalmış ince bağırsak operasyonları ya da gene bağırsak operasyonları nedeniyle oluşan yapışıklıkların oluşturduğu pasajın engellendiği, yani gıda geçişinin yavaşlatıldığı ve bazı alanlarda göllendiği blind loop denilen bir sendromun oluştuğu problemleri kesinlikle yaratabilir. Peki bu gaz şikayetleri ve bu oluşumları tedavi etmenin herhangi bir yolu var mıdır? İster cerrahi operasyonlarda olsun, ister gıdanın yolu değiştirilmeden, bağırsaklarda herhangi bir uygulama yapılmadan gelişen SIBO'lar olsun, bunlar da genellikle farmakolojik değeri rifaksimin adı verilen, başka isimlerde direkt preparatları olan bazı antibiyotikleri, bazı ilaçları kullanırız. Bu ilaçlar özellikle turist diyareleri dediğimiz seyahatlerde oluşan ishallerde de kullandığımız ilaçlardır. Bu ilaçlar blind loop'larda, yani durulmuş alanlarda, ince bağırsaklarda yürüyen bu fazla bakterileri öldürmek suretiyle belirgin bir rahatlama sağlayabilir. İkincisi, operasyonlardan sonra ya da doğal yollarla oluşan bu hastalıkta diyet çok önemli. Bu diyetler özellikle de aşırı gaz yapacak olan gıdaların yenmemesi üzerine kurgulanmış diyetlerdir. Üçüncüsü, eğer bir operasyon geçirmişseniz, operasyon neticesinde oluşan problemler nedeniyle kontrollerinizi aksatmanızdır. Böyle bir operasyondan sonra mutlak surette sürekli bir hekim kontrolünde olmanız gerekir. Çünkü bu tip operasyonlar sürekli vitamin kullanımını gerektirebilir. Bu operasyonlardan sonra yahut blind loop sendromunda ilk önce B12 vitamini, daha sonra demir ve daha sonra D vitamini düşüklükleri her zaman söz konusudur. Mutlak surette kontrolleri devam ettirmemiz lazım. Gördüğünüz gibi SIBO genellikle göz ardı edilen, biz cerrahların özellikle dikkat ettiğimiz ve yaptığımız operasyonlardan sonra oluştuğunu net olarak bildiğimiz ve bunun tedavisi için asla ihmal etmediğimiz, çünkü bir süre sonra malabsorpsiyonlara, adele erimelerine, saç dökülmelerine, protein eksikliklerine sebep olacağı için dikkatle takip edip tedavi etmeye çalıştığımız bir oluşum, bir sendromdur. Ben her zaman SIBO'yu hayatla da özdeşleştiririm. Çünkü hayatımızda da her şey düzgün ve akışkan bir şekilde giderken bazen önümüze engeller çıkar. Bu engeller akıp giden bu akışkan hayatın gerisinde küçük küçük göletler, küçük küçük durağan alanlar oluşturup burada zararlı fikirlerin, zararlı düşüncelerin, zararlı davranış biçimlerinin oluşmasına sebep olur. Ya da bunları düzeltebileceğinin farkına varıp bunları düzeltmek için hayatınıza sert operasyonlar, sert değişiklikler yapmaya kalkarsanız yeni operasyonların komplikasyonları ve bunların getireceği problemleri de asla göz ardı etmemeniz lazım. Demek ki hayatımıza dikkat ederken, şikayetlerimize dikkat ederken SIBO'yu göz ardı etmeden bunun işleyiş biçimini hayatımızın temel ilkesi haline getirmeyi ve buradan ciddi dersler çıkartmayı öğrenmeliyiz.